ailene Pakistan'a kaçtığını nasıl söyledin? Nasıl tepki aldın? Şimdi söyle arkadaşlar. Aileme ben zaten Pakistan'a kaçtım. Anne falan baba demedim. Biz zaten ortadan kaybolmuştuk. Bizimkiler de işte Müge Anlı'ya başvurmuş. Bir yıl boyunca hiç yemek yapmadım. Hep Sakine yenge, yani Akbar abinin 2 eşi var biliyorsunuz. Hep Sakine yenge ve Naziye yenge yaptı yemekleri. Bir yıl boyunca ben hiçbir şey ellemedim yemek konusunda. Temizlik konusunda onlara çok ama çok yardımcı oluyordum. Ama yemek yapmayı bilmediğim için yemek yapmıyordum. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Eminim beni de soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. İyiyim arkadaşlar. Grip dışında bir sıkıntım yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz dün akşam canlı yayındaydık. YouTube'da canlı yayın uzun zaman sonra yapmıştık. Ramazan'da yapmıştık. Yani dün Ramazan içerisinde yaptık canlı yayınımızı ve gerçekten güzel geçti. Ve canlı yayında tabii ki de insanlar bana bayağı daha doğrusu soru sormadılar. Bir arkadaşımız yazdı ki Neslihan soru cevap videosu yap ama canlı yayından soruları al. Ben de canlı yayından soruları aldım arkadaşlar. Bir sürü kişi bir sürü soru sordu. Onlardan birkaç tanesini, 14-15 tanesini aldım. Bunları cevaplayacağım inşallah. Buraya yazdım. Videomuza başlamadan önce lütfen beğenme butonuna basın, videomuzu beğenin arkadaşlar. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. Bu arada içerisinde çok güzel sorular var. Çok güzel cevaplar vereceğim sizlere. Bunlar özellikle de sizin çok merak ettiğiniz şeylerden. O yüzden videonun tamamını izleyin. Sonuncu soruya bayılacaksınız. Çünkü sonuncu soru gerçekten çok ama çok önemli bir soru. Onu söyleyeyim. O zaman başlayalım. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar. Kaç yaşında evlendin? Arkadaşlar ben aslında siz beni tabii ki de bütün programlardan olsun, işte benim YouTube kanalımdan falan filan olsun, hep 13 yaşında evlendi, 13 yaşında kaçtı falan diyebiliyorsunuz. Ben arkadaşlar 14 yaşında evlendim. Yani tabii ki de benim evet sosyal medya hayatım var, mesela YouTube çekiyorum. Ondan sonra Müge Anlı'ya çıkmıştım vesaire vesaire. Bazı programlara da işte böyle haber yapılmıştım. Ama 14 yaşında evlendim. Bu soruyu ben size bizzat kendim cevaplıyorum arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Bu hayatta olmazsa olmazım neler? Merve sormuş bu soruyu arkadaşlar. Vallahi bu hayatta olmazsa olmazım sadece benim de değil arkadaşlar. Tüm insanların olmazsa olmazımız bence öncelikle insaniyet ve vicdan. Çünkü insaniyet ve vicdan olmazsa gerçekten bu dünyaya gelmemizin hiçbir şekilde bir anlamı olmaz. Öyle gider, öyle gelir, öyle gideriz arkadaşlar. O yüzden olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi öncelikle insaniyetimiz ve vicdanımız olmalı. İkincisi olmazsa olmazlarımız annemiz, babamız, işte benim çocuklarım, eşim, bunlar benim olmazsa olmazım. Merveciğim. Evet. Üçüncü soru. Özlem. Bu soruyu Özlem sormuş. Evlenmeden önceki hayatın nasıldı Neslihan? Bu da çok güzel bir soru. Özlemcim, ben evlenmeden önceki hayatım şöyleydi. Tabii ki de bir ailede, hani bir aile ortamında nasıl oluyorsa benim de hayatım o şekildeydi. Okul, ev, ondan sonra gezme, dolaşma. Sabahları okula giderdik, erken kalkardık. Biz 3 kız kardeşiz. İki tane de benim erkek kardeşim var arkadaşlar. Yani 5 kardeşiz toplamda. İşte bu 4 kardeş biz her sabah okula giderdik. Bazen devamsızlıklarımız da olurdu. Tabii ki de onu herkes yapıyor. Okula giderdik, sabah kalkardık, kahvaltı yapardık, hazırlanırdık. Ondan sonra okuldan biz saat 3-3:30 gibi eve gelirdik. Bazen okuldan eve gelmeden önce hemen direkt dedeme giderdik. Dedemi biz çok seviyoruz hala. Rabbim ona uzun ömürler versin. 3 kız kardeş. Erkek kardeşi karıştırmıyorum. 3 kız kardeş arkadaşlar, biz dedeme giderdik. Dedeme giderdik, onu ziyaret ederdik.
Ondan sonra arkadaşlarımızla takılırdık eve gitmeden önce. Onlarla vakit geçirirdik. Ya da işte yürüyüş halinde giderdik eve falan. Eve gidince yemeğimizi yerdik tabii ki de. Ondan sonra işte normal hani nasıl oluyorsa televizyon, ders. Hayatım böyleydi yani. Evlenmeden önce hiçbir sorumluluğum yoktu. Sadece tek sorumluluğum benim işte okula gitmek, sabah erken kalkmak, ondan sonra eve gelmek, işte yemeğini yemek, dersini yapmak. Buydu yani, annenin babanın sözünü dinlemekti. Evlenmeden önceki sorumluluğum sadece buydu. Başka bir sorumluluğum yoktu. Ama evlendikten sonraki hayatım çok değişti. Çok fazla sorumluluk aldım. Belki de bu sorumlulukların bazılarının altında kaldım. Bilmiyorum. Yani kendimce aslında bu sorumlulukları hani aşmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum, etmeye çalışıyorum. Şu anda ben anne ve babamın sözünü dinleyen bir çocuk değilim. Ben kendi sözümü evlatlarıma dinletmeye çalışan bir anneyim şu anda. Evlendikten sonraki hayatım çok ama çok değişti. Çok fazla sorumluluğum oldu. Çocuklarım oldu, eşim oldu. İşte bir evi çekip çevirmek zorundasınız şu anda. Yani evlendikten sonra. Ondan sonra her şeye rağmen böyle duracaksınız. Dik bir şekilde durmalısınız. Çocuklarınıza iyi, yanlışı, doğruyu onların bütün hepsini öğretmeniz lazım. Yani bunlar da aslında bütün hepsi bir sorumluluk arkadaşlar. Bu soru çok anlamlıydı. Teşekkür ederim. O yüzden sorana. Evet. Çiçek sormuş arkadaşlar. 4. sorumuz. Rana nerede çalışıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günlerde size Rana'nın nerede çalıştığını söylememiştik. Ama şu anda bunu iyice ve detaylıca anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar Rana bir Türk abinin yanında çalışıyor. Bir Türk abimizin burada yetimhanesi var. Pakistan'da çocuklara yuva açmış, yetimhane haline getirmiş abimiz. Ve gerçekten o çocuklara gül gibi bakıyor. Allah ona daha da güç kuvvet versin inşallah. O çocuklara daha da iyi baksın. Ama gerçekten gül gibi bakıyor yani, gül gibi maşallah. Allah yar ve yardımcısı olsun. Rana arkadaşlar orada işe başladı. Sağ olsun abimize ben rica etmiştim işte eşime bir iş bulur musun abi diye. Bu abimiz de Rana'yı yetimhanede işe soktu. Orada başka kişiler de çalışıyor zaten. Rana'nın işine, görevine onu söyleyeyim size. Arkadaşlar Rana içerideki çocuklardan işte bu gibi görevlerden sorumlu. İşte mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Bir çocuk hastalandı yetimhaneden. O çocuğu gidip kim hastaneye getirecek, ilacını kim alacak, doktora kim götürecek, bunu Rana yapacak. İşte gün içerisinde mesela hani Ramazan'dayız. İşte dışarıdan alınacak malzemeleri kim alacak, işte market alışverişine kim gidecek. Ondan sonra ne bileyim hani böyle farklı farklı bir sürü iş var. İşte yetimhanenin elektrik faturasını mesela kim gidip ödeyecek, kim yatıracak. İşte kirasını kim vermeye gidecek falan filan. Hani bir sürü şey, böyle bir sürü iş var. Onları Rana yapıyor arkadaşlar. Yani Rana'ya görev veriyorlar. İşte Rana market alışverişine gidilmesi lazım. Oraya gideceksin. İftarlık bir şeyler alman lazım. Rana da gidiyor arkadaşlar. Bir çocuk hastalandı az önce dediğim gibi. Hastaneye getirecek. Öyle böyle şöyle. İşte yetimhaneye giren çıkan kişilerden sorumlu yine tabii ki de. İşte onları, çocuklar hani dışarıya çıkıyor mu çıkmıyor mu? İçeride kavga yapıyorlar mesela, onları işte sakinleştirecek, onlara doğru yanlış anlatacak. Aynı zamanda hem orada çalışacak hem de onlara abi olacak biri arkadaşlar Rana. Ve gerçekten abilik yapıyor da diye görüyorum. Gerçekten çok güzel çocuklar. Hepsi pırıl pırıl, hepsi çok akıllı, çok terbiyeli arkadaşlar. Allah daha da onların bahtlarını güzelleştirsin inşallah. İnşallah. Başka arkadaşlar, Tucu sormuş arkadaşlar bu soruyu. 5. soru. Rana'da sevdiğim ve sevmediğim huy nedir? Rana'da sevdiğim huy arkadaşlar, sevdiğim huy çok ama çok akıllı olması. Yani her şeyi mesela hani konuşulacak bir şey varsa tam zamanında, hani yerli zamanında konuşması. İşte çok akıllı olması. Hani o öyle değil, bu böyle yapılır. Gerçekten ama bak, gerçekten hani bunu doğru bir şekilde konuşması. En sevmediğim huy da ne olabilir?
En sevmediğim huyu ne biliyor musunuz? Şimdi diyeceksin ki Neslihan bu güzel bir şey. Yani çok aslında cömert ama aynı zamanda da cimri. Hani hep diyor ki hani işte parayı mesela gerekli olan yerlere kullanalım, gereksiz yerlere kullanmayalım. İşte ona şu anda gerek yok. Onu sonra da alabiliriz. Bununla idare edebiliriz Neslihan. Bu huyları gerçekten sevmiyorum. Yani bu huylarına gerçekten çok kızıyorum onun. Öyle yani ama onun dışında tabii ki de her insanda oluyor. Her oyunu sevecek ya da her oyunu sevmeyecek değilim. Böyle yani arkadaşlar. Böyle. Evet. Asya sormuş. Rana'nın ailesi nerede, görüşüyor muyuz? Görüşüyor musunuz? Rana'nın ailesi arkadaşlar öncelikle aile dediğimiz anne babadan başlar tabii ki de. Anne baba bir evin hem direği hem kolu hem kanadı hem her şeydir. Rana küçükken anne babasını kaybetmiş arkadaşlar. Anne babası bizlere ömür. Allah mekanlarını cennet eylesin. Peygamberimize komşu eylesin. İnşallah Ramazan gününde ettiğimiz dua kabul olsun. Rana'nın ailesi dediğim gibi vefat etmiş anne ve babası. Abileri, yengeleri, işte teyzeleri, amcaları falan filan hepsi burada ve hepsinde görüşüyoruz. Tabii ki de belirli bir zamanlarda. Hani her zaman onlar bize gidip gelemiyor. Çünkü aramızda da fark bayağı var. Yani mesela biz Nur abilere gidiyoruz. 30 dakika falan sürüyor onlara gitmemiz. Onlar da bazen geliyor. Onların da yine aynı 30 dakika, 40 dakika falan sürüyor gidip gelmeleri. Herkes kendi hayatına yoğun olduğu için arkadaşlar ancak böyle bütün kardeşler, bütün amcalar, teyzeler, halalar, işte kız kardeşler, erkek kardeşler bir araya toplandığında böyle yemek falan verilecekse, işte hep beraber bir araya gelinmişse o zaman bizi de çağırıyorlar, biz de gidiyoruz. Bazen burada da toplanıyoruz tabii ki de. Ama dediğim gibi herkes kendi hayatında meşgul, yani mecbur. Herkes kendi hayatına bakmak zorunda arkadaşlar. Herkes evli, çoluğu çocukları var. Biz de öyle. Merve yine sormuş. Keyif aldığım şeyler nelerdir? Arkadaşlar öncelikle ben keyif neyden keyif alırım onu söyleyeyim size. Tabii ki de ben piknik yapmaktan çok keyif alan bir insanım arkadaşlar. Böyle güneşli bir hava olsun. Sabah erkenden gidin. Piknik yapın. Oraya örtünüzü serin. İşte sofranızı hazırlayın. Hiçbir şey eksik olmasın. Yanında da bir park olsun. Hem orada top oynayın, hem orada güneşlenin, hem orada oturun, hem orada böyle huzur bulun. Bunu çok seviyorum. Gerçekten piknik yapmaktan çok ama çok keyif alıyorum. Aynı zamanda işlerimi bitirdikten sonra evde işte kendime vakit bulduğumda oturup kendi istediğim diziyi açıp işte elime kahvemi alıp yanına bisküvisini alıp çikolatasını alıp abur cuburunu alıp oturmak, onları yemek, içmek bana bayağı bir keyif veriyor arkadaşlar. Üçüncüsü, yürüyüş yapmaktan da keyif alıyorum gerçekten. Eskiden kitap okumayı çok seven biriydim. Ama ondan sonra kitap okuyamadım hiç. Hatta canlı yayında da söylemiştim. Kitap okumaktan da zevk alan biriyim aslında. Elimde kitap oldukça okuyorum da. Hatta Türkçe kitapları da var. Öyle yani ailemle mesela işte gezmeye gitmekten çok keyif alırım. Sonuçta ben bir yay burcuyum arkadaşlar. Öyle. Resmi Gül sormuş arkadaşlar. Hayatını roman olarak yazmak ister miydin? Bir roman olarak yazmak istemezdim. Ama bir kitap mutlaka yazmak isterdim. Bunu bir kitaba yazmak, bu hayatımı bir kitaba dökmek çok isterdim ve o kitabın satılmasını isterdim. O benim hikayemden gerçek bir dizi oluşturulsun isterdim. Hikaye benim olsun ama dizi yapsınlar. İşte kitaba döksünler. İşte bayağı duyulsun, ilgi alsın, çok isterdim gerçekten. Bunu isterdim. Harika günler. Yemek yapmayı kimden öğrendin? Arkadaşlar ben buraya geldikten sonra bir yıl boyunca hiç yemek yapmadım. Hep Sakine yenge, yani Akbar abinin 2 eşi var biliyorsunuz.
Hep Sakine yenge ve Naziye yenge yaptı yemekleri. Bir yıl boyunca ben hiçbir şey ellemedim yemek konusunda. Temizlik konusunda onlara çok ama çok yardımcı oluyordum. Ama yemek yapmayı bilmediğim için yemek yapmıyordum. Sakine yengeden öğrendim arkadaşlar. Naziye yengeyle ben çok fazla anlaşamıyordum. Hala da öyle. Çok fazla anlaşmıyorum onunla. Ama Sakine yengeyi çok seviyorum. O bana hep böyle yemek yapmayı öğretti. Hem ondan öğrendim hem de kendim cesur ve cesaretli olduğum için, ikisi de aynı şey gerçi. Böyle yemek yapa kendimi geliştirdim yemek konusunda ve yapmaya başladım. Artık yemeklerim her yerde çok seviliyor. Mustafa sormuş. Pakistan'ın en güzel şehri neresi? Pakistan'ın en güzel şehri Lahore. Arkadaşlar Pakistan'dan Lahore'u görmeyen daha doğmamıştır deniliyor. Böyle bir söz var. Çok ünlü bir söz var. Lahore'u görmeyen daha annesinin karnından doğmamıştır deniliyor. Bu söze bakın. Lahore gerçekten çok güzel bir yer. Belki ben sizi çok fazla gezmeye getiremedim, videolar çekemedim ama inanın bana gerçekten bu söz doğru. Bunların burada kullandıkları söz çok doğru. Lahore gerçekten çok güzel bir yer. Pakistan'ın en güzel yeri Lahore diyebilirim. Bir de İslamabad ikinci olarak geliyor. İslamabad'ı çok övüyorlar. Hiç gitmedim. Merak ediyorum. İnşallah bir gün gitmek nasip olur. İkinci de İslamabad diyeyim. El Alem sormuş. Komşuluk ilişkileri burada nasıl? Pakistan'da nasıl? Komşuluk ilişkileri arkadaşlar çok iyi. Özellikle kadınlar çok fazla sizinle sıkı fıkı oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben burada yaşıyorum. İşte ben hani birisine selam versem arkadaşlar, tabii ki de veriyoruz, hani insanız. Hani böyle bir gidip bir çayını içsem çok fazla sıkı fıkı oluyorlar. İşte onlar bana yemek gönderiyor. Ben onlara gönderiyorum. O kadar sıkı fıkı oluyoruz ki arkadaşlar komşuluk ilişkilerinde. Daha önce de ben olmuştum çünkü. Bugün mesela yemek yapmadım. İşte yan komşuma soruyorum. Sen bugün ne yemek yaptın? Bana da bir tabak gönder. Ben yemek yapmadım. Ondan sonra o gün o yapmadı. O beni arıyor. Diyor ki ben bugün yemek yapmadım. Bana bir tabak yemek gönder. Yani o kadar sıkı fıkı oluyorsunuz. Gerçekten komşuluk ilişkileri güzel bence. Ama tabii insandan insana da değişir. Benim bu zamana kadar komşularımla yaşadığım bir problem olmadı. İnşallah da olmaz yani. Üçüncü değil ya, kusura bakmayın. 12. soru arkadaşlar, her şeyi sormuş. Bir şey öğrenmek isteseydin bu ne olurdu Neslihan? Valla her şey. Ben bir şey öğrenmek isteseydim gerçekten bulunduğumuz bu zamanda online olarak iyi para kazanmak nasıl? Yani hani online iş yapmak, onu nasıl yapıyoruz? Ondan sonra yatırım yapmak, işte onun karşılığını almak, bu gibi şeyleri çok öğrenmek isterdim ki hayatım kurtulsun, para kazanayım, kolay olsun hayatım, çocuklarımın hayatını daha güzel bir yere taşıyayım. Bunu çok isterdim gerçekten. Online iş yapmayı öğrenmek isterdim, yatırım yapmayı öğrenmek isterdim. El Alem yine sormuş. Türkiye'de en çok hangi yemekleri özledin Neslihan? Arkadaşlar Türkiye'de ben en çok yemeklerden çok neyi özledim biliyor musunuz? Türkiye'nin lahmacununu, pidesini, işte dönerini, ondan sonrasıma Türkiye'nin böreğini, poğaçasını, keklerini, pastalarını, bunları çok özledim. Yemeklerden daha çok, bak yemeklerden daha çok söylüyorum. Kekini, böreğini, hamur işlerini çok ama çok istedim. Özledim. Çok, yani gerçekten doğru söylüyorum. Evet. Unutamadığım çocukluk anılarım neler arkadaşlar? Yani iyi anılarım da var tabii ki de. Kötü anılarımız da elbette vardır hepimizin. Bu konuyla ilgili size yalan söylemeyeceğim. Merve sormuş bunu. Unutamadığım çocukluk anılarımdan birkaç tanesi arkadaşlar.
Ben annem ve babamın tartıştığı günleri unutamıyorum arkadaşlar. Biz küçücüktük, tartışmaya başlıyorlardı. O kavgayı, o gürültüyü, işte o tartışmayı asla unutmuyorum. O çocuk anılarımı asla unutmuyorum. O nasıl bir endişe, nasıl bir korku. Yani o korkuyu, o endişeyi hiç ama hiç unutmuyorum. Gerçekten. Bu kadar, yani hiç unutamadığım şeylerden bir tanesini size söyledim. Bu kadar bence yeterli arkadaşlar. Ve sonuncu sorumuzu da Zelal sormuş. Ailene Pakistan'a kaçtığını nasıl söyledin? Nasıl tepki aldın? Şimdi söyle arkadaşlar. Aileme ben zaten Pakistan'a kaçtım, anne falan baba demedim. Biz zaten ortadan kaybolmuştuk. Bizimkiler de işte Müge Anlı'ya başvurmuştu. Oraya çıkmıştı. Ondan sonra arkadaşlar biz ortadan kaybolunca işte benim ablam Ebru, işte onun eşi, eski eşi Ali, ondan sonra ben ve Rana. Zaten bunlar anlamışlar, yani bunlar beraber kaçtı diye. Ondan sonra bir süre tabii ki de Türkiye'deydim, yani hemen jet hızıyla buraya gelmedik. Buraya geldiğimde arkadaşlar bir süre sonra annemler beni aradı telefondan. Messenger'dan aradılar arkadaşlar, Messenger'dan. Ben tabii yani aramaya korkuyorum, hani açmaya korkuyorum. Hani diyorum ki acaba ne olacak, nasıl bir tepki verecekler falan. Açtım ve gerçekten çok büyük bir endişeyle beni, yani beni çok merak etmişler o zaman. Öldün mü, kaldın mı falan filan, hani böyle bu gibi kelimeler kullandılar. Sen neredesin, çok merak ettik falan. Haklılar da. Yani Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın arkadaşlar. Evlatlar bunu anne babalarına yaşatmasın. Ben annemden, babamdan, ailemden defalarca özür diledim bu konuyla ilgili. Allah'tan tövbe ettim bu kaçmayla ilgili. Yani gerçekten anne babama o acıyı yaşattığım için çok ama çok üzgünüm. Ama geriye de dönemiyorsunuz. Yani bakınca tabii ki de hani insanın hakkında ne oluyorsa hep hayırlısı oluyor. O da ayrı bir konu. Yani öyle, onlardan şöyle bir tepki aldım. Çok üzgünlerdi, çok perişanlardı. Benimle konuşunca resmen için, yani çok rahatladılar, huzura kavuştular. Ben onlara kaçtığımı söylemedim. Onlar beni işte aradılar Messenger'dan ama. Öyle yani arkadaşlar. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu soru gerçekten çok. Şimdi diyeceksiniz ki senin Messenger'ını nereden aldılar? Ondan sonra zaten programa katıldıktan günler sonra arkadaşlar birbirimizi ekledik. Biz nasıl ekledik? İşte Rana'nın ablasından eklemiştik. Onu da ekledik. Annemle babam da bizim şeyimizi görmüş, işte Facebook hesabımızı görmüş. Onlar da bizi ekledi. Ben de kabul ettim. Ben kabul edince arkadaş olduk tabii Facebook'ta. Ondan sonra o şekilde beni arayabildiler. Ben de açtım ve konuştum. Onlar da rahata, huzura eriştiler. Öyle diyeyim. Ve videomuzu artık sonlandırayım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız gerçekten çok ama çok güzeldi. Çok anlamlıydı sorular. İnşallah o zaman yarınki vlogda tekrardan görüşürüz. Yarın sizlere pakora tarifi vereceğim. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Şu anki çekmiş olduğum videomuzu arkadaşlar. O zaman görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.